Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu gördüğünüz yapılışı çok kolay salopet bebek tulumunun anlatımını yaptım. Nakış detaylarıyla tulumumu süsledim. Sizler bu modeli istediğiniz cinsiyet için hem kız hem erkek bebekleriniz için örebilirsiniz. Dilediğiniz farklı şekillerde süslemelerinizi yapabilirsiniz. Dilerseniz bu yaka kısmında tığ işi figürler kullanarak erkek bebekler için de rahatlıkla örebilirsiniz arkadaşlar. Tulumumuzun bedeni 1-1,5 yaş aralığı için uygun. Ölçüleri kalça kısmından ölçtüğüm zaman beden ölçüsü yaklaşık 30 santim. Göğüs kısmından ölçtüğümüz zaman da 28 santim. Askılardan paçaya kadar olan uzunluğu 42 santim. Ve askılardan bacak arasına olan uzunluğu da 37 santim arkadaşlar. Tulumumu örmek için 1,5 yumak kadar alize baby bez kullandım. Zeytin yeşili renkle ördüm. Aynı renkte örmek isteyen arkadaşlar için renk numarası 138. İpimiz 100 gram ağırlığında, 240 metre uzunluğunda anti-peeling özellikli bir bebek ipi. Tulumumu 3,5 numara şişleri kullanarak ördüm. 2 tane düğme ile de askılarını tamamlamış oldum. Şöyle arka taraftan da çevirip göstereyim sizlere. Tulumumuzu örmeye başlamadan önce kısaca yapacağımız işlemleri sizlere özetlemek istiyorum. Tulumumuza şu hizadan, alt kısımdan başlayacağız. Ön ve arka olarak iki parçamızı öreceğiz. En son yanlardan birleştirmemizi yaptıktan sonra şu kısımlardan ilmek çıkararak paçalarımızı örüp tulumumuzu tamamlayacağız. Tulumumuzu örmeye başlarken öncelikle fazla ilmek sayısıyla başlayacağız. İlk sıradan itibaren bu bacak arası kısmında eksiltmeler yaparak ilmek sayımızı azaltıp beden genişliği, istediğimiz beden genişliği gelene kadar eksiltmeler yapacağız. O şekilde örmeye devam edeceğiz. Bu kalça kısmımızın biraz daha geniş olması için, daha kullanışlı olması için bu şekilde başlayacağız arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Zil simgesine dokunarak bildirimleri açıp yeni yükleyeceğim videolarımdan, modellerimden de anında haberdar olabilirsiniz. Dilerseniz sayfamı aynı isimle Instagram'da da bulup takibe alabilirsiniz arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Örmek isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Malzemelerimiz hazırsa hemen tulumumuzun yapımına başlayalım. Tulumumuzu ön ve arka olarak iki parça halinde öreceğiz. Ön parçadan örmeye başlıyoruz. Parçamın alt kısmından örgüme başladım. Tulumumuzun paçalarını en son öreceğiz. Ön ve arka parçalarımızı birleştirdikten sonra alt kısımdan ilmekler çıkararak paçalarımızı öreceğiz. Şimdi parçama 72 ilmekle başladım. İlmeklerimi bir diş haroşa örüp geldim. Şu an örgümün ön yüzünde sıra başındayım. İlmeklerimi kenarlarda 31 ilmek, ortada 10 ilmek olacak şekilde ayırdım. Bu sıradan itibaren bu 10 ilmeğin her iki tarafından eksiltmeler yaparak ilerleyeceğim. Bu kısımda toplam 4 defa eksiltme yapacağız. Toplam ilmek sayımız 64 ilmeğe düşene kadar eksiltmelere devam edeceğiz. Tulumumuzun kalça kısmının biraz daha geniş olması için ve ayrıca bu bacak arası kısmının daha muntazam durması için bu şekilde fazla ilmek sayısıyla başlayarak eksilterek devam ediyoruz. Şimdi sıra başından örgümüze başlıyoruz. İlk 31 ilmeğimizi örüp ortadaki 10 ilmek kısmına kadar ilerleyeceğiz. Örgümüzün kenarlarını tırtık tırtık olacak şekilde bırakmaya dikkat edelim. Ben sıra başındaki ilk ilmeklerimi örmeden alıyorum. Bu kısımdan değil, bu kısımdan ilmeğimi alarak örmeye başladığım zaman kenarda tırtık görüntüsü oluşmuş oluyor. Yan dikişlerimizi yaptığımız zaman muntazam bir görüntü elde etmek için kenarlarımızı bu şekilde tırtık olacak şekilde bırakıyoruz. Şimdi ilk 31 ilmeğimizi örüp geliyoruz. İlk 31 ilmeğimi ördüm. Şimdi önümdeki 10 ilmeğin başındaki 2 ilmeği ve sonundaki 2 ilmeği birlikte alarak öreceğim. Böylece 8 ilmeğe düşürmüş olacağım buradaki ilmek sayısını.
Önümdeki 2 ilmeğin yönlerini çeviriyorum. Bu şekilde gözükecek. İkisini birlikte alarak örüyorum. Sonrasında 6 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve sonda 2 ilmeğim kaldığında onları da bu sefer böyle bu yönden değil, sol kısımdan şöyle birlikte alarak örüyorum. Böylece bu kısımdaki ilmek sayısını 8'e düşürdük. Devam ediyoruz. Kalan 31 ilmeğimizi de örerek sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüze geçtiğimiz zaman herhangi bir işlem yapmadan ilmeklerimizi haroşa olarak örerek devam ediyoruz. Her ön yüze geldiğimizde eksiltmeler yaparak ilerliyoruz. Toplam 4 defa ortada eksiltme yapacağız. Sonrasında normal şekilde örgümüze devam edeceğiz arkadaşlar. Bu sıramızı tamamlayalım. Arka yüzü de haroşa örüp tamamlayalım. Tekrar ön yüze gelip devam edelim. Sonraki ön yüze geldik. Yine ilk 31 ilmeğimizi örüp devam edeceğiz. ...31 ilmek ördükten sonra önceki sıradaki işlemlerimizi tekrar ediyoruz. Önümüzdeki ilk 2 ilmeğin yönünü çeviriyoruz. İkisini birlikte alarak örüyoruz. Sonrasında 1 2 3 4 ilmek örüyoruz. Kalan 2 ilmeği bu defa sol kısımdan şuradan birlikte alarak örüyoruz. Böylece buradaki ilmek sayısını 6'ya düşürdük bu sırada ve devam ediyoruz. Tekrar 31 ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzümüzde normal şekilde haroşa olarak örerek tekrar ön yüze geliyoruz. Bu orta kısma kadar ilerleyip buradan devam ediyoruz. Sonraki ön yüze gelip ilk 31 ilmeğimizi ördük. Yine eksiltme yapacağımız kısma geldik. Bu defa 3. kez eksiltmemizi yapacağız bu kısımda. Önümüzdeki ilk 2 ilmeğin yönünü çeviriyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizi birlikte alıyoruz. Sonrasında 1 2 ilmek düz olarak örüyoruz. Kalan 2 ilmeği de yine bu sefer sol kısımdan birlikte alarak örüyoruz ve ilmek sayısını 4'e düşürmüş oluyoruz bu kısımda ve sıramızı tamamlıyoruz. 31 ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlıyoruz. Bundan sonraki arka yüzü de örelim ve tekrar bu kısma, eksiltme yapacağımız kısma gelelim. Bu kısımda son bir defa eksiltme yapıp bitireceğiz. Sonrasında normal şekilde örgümüze devam edeceğiz. Sonraki ön yüze geldim. İlk 31 ilmeğimi ördüm. Son olarak burada kesme işlemi yapacağım. 4 ilmeği 2 ilmeğe düşüreceğim. Önümdeki 2 ilmeği yönünü çevirip birlikte alıyorum. Kalan 2 ilmeği de sol kısımdan birlikte alıyorum. 2 ilmeği düşürüp devam ediyorum. Bundan sonra artık ayraçlara ihtiyacımız olmayacak. Son defa kesme işlemi yaparak bu kısımdaki işlemimizi tamamlamış olduk. Örgümüze 72 ilmekle başlamıştık. Bu kısımda 8 ilmek eksiltme yapmış olduk. İlmek sayımızı 64'e düşürmüş olduk. Bundan sonra bir süre herhangi bir işlem yapmadan ilmeklerimizi haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Kol kesimi yapacağımız hizaya kadar örgümüzü bu şekilde öreceğiz. O kısma kadar tamamlayıp geliyoruz. Tulumumun ön parçasını kol hizasına gelene kadar örüp geldim. Başlangıçtan itibaren saydığım zaman toplam 48 haroşa diş olana kadar parçamı ördüm. Şimdi her iki taraftan kesmeler yapmaya başlayacağım. Toplam 12 defa kol kesimi yaparak bu kısmı tamamlayacağız. Sıra başından ilk 7 ilmeğimizi öreceğiz. Sonrasında 8. ve 9. ilmekleri birlikte alarak burada bir ilmek eksiltme yapmış olacağız. Sıra sonunda da yine aynı şekilde sıramızın sonunda sol şişimizde 9 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi öreceğiz. 9 ilmeğimiz kaldığında 8. ve 9. ilmeklerimizi beraber alacağız ve kalan 7 ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlayacağız. Kol kesimlerimizi bu şekilde yapacağız. Her ön yüzde bu işlemi tekrar edeceğiz. Arka yüzde herhangi bir işlem yapmadan haroşa olarak normal şekilde örgümüzü öreceğiz. Şimdi ilk 7 ilmeğimi örerek başlıyorum.
7 ilmek ördükten sonra 8. ve 9. ilmekleri birlikte alacağım. Kesim yönümüz örgümüzün ortasına doğru olacak. Yani bu taraftayken, sıra başındayken sola doğru bakacak şekilde 2 ilmeğimi birlikte alarak keseceğim. Onun için ilmeklerimin yönünü çeviriyorum. Tabi sizlerin ip alış yönünüzden dolayı ilmekleriniz zaten böyle gözüküyorsa çevirmeden bu 2 ilmeğinizi alıp bu şekilde birlikte alarak bir ilmek eksiltme yapmış oluyoruz. Ve örgümüzü örmeye devam ediyoruz. Sıra sonunda 9 ilmeğimiz kalana kadar örüyoruz. Sıramızın sonunda sol şişimizde 9 ilmeğimiz kaldı. Bu defa ilmeklerimizi sağa doğru bakacak şekilde keseceğiz. Bu şekilde kenarlarda kesme yaparken daima örgümüzün ortasına doğru bakacak şekilde kesim yapıyoruz. Önümüzdeki 2 ilmeği bu defa bu şekilde sağdan değil şuradan sol kısımdan birlikte alarak bir ilmek eksiltme yapmış oluyoruz ve kalan 7 ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlıyoruz. Ve arka yüzüne geçiyoruz örgümüzün. Arka yüzde herhangi bir işlem yapmadan ilmeklerimizi haroşa olarak devam edip ön yüze geçtiğimizde yine aynı işleme devam ediyoruz. Her defasında sıra başında 7 ilmek örüp 8. ve 9. ilmekleri birlikte alacağız. Sıra sonuna geldiğimizde 9 ilmek kaldığında 8. ve 9. ilmekleri birlikte alıp kalan 7 ilmeği öreceğiz. Kol kesimlerimize bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bir kesim birlikte yaptık. 11 tane daha yapıp toplam 12 kesim 12 defa kesim yaptıktan sonra kol kesimimizi tamamlamış olacağız. Kol kesimlerimize bu şekilde devam edip geliyoruz. Kol kesimlerimi tamamlayıp geldim. Şişimin üzerinde başlamadan önce 64 ilmeğim vardı. 12 ilmek bir taraftan, 12 ilmek bir taraftan eksiltmiş oldum. Toplam 24 ilmek kesim yapmış oldum ve ilmek sayım şu an 40 ilmek oldu. Şimdi bir süre herhangi bir işlem yapmadan örmeye devam edeceğim. Bu sıradan itibaren sayarak 6 diş boyunca haroşa olarak öreceğiz. Sonrasında iliklerimizi açıp tamamlayacağız. 6 diş örüp geliyoruz. Kol kesimimi tamamladıktan sonra üzerine 6 diş daha örüp geldim. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Bu sırada iliklerimizi açacağız. Bu sıradan sonra 3 diş daha haroşa ördükten sonra parçamızı tamamlayacağız. Şimdi sıra başından 3 ilmek örerek başlıyorum. Üç ilmek ördükten sonra bir tane dolama yapıyoruz. Önümüzdeki 2 ilmeği sol kısımdan şöyle şuradan birlikte alarak örüyoruz. Bu taraftaki iliğimizi açmış oluyoruz. Ve devam ediyoruz. Şimdi bir ilik de diğer tarafta açacağız. Sıramızın sonunda 5 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi birlikte örelim. Bir sayalım. 2, 4, 6, bir ilmek daha örelim. 5 ilmeğimiz kaldı. Şimdi önümüzdeki 2 ilmeği yine aynı şekilde sol kısımdan birlikte alıyoruz. Bir tane dolama yapıyoruz ve kalan 3 ilmeği örüyoruz. Bu şekilde bu taraftaki iliğimizi de açmış oluyoruz. Ve arka yüze geçiyoruz. Arka yüzü ördüğümüzde ilikten sonra bir diş haroşa örmüş olacağız. Üzerine 2 diş daha öreceğiz. Yani ilik açtığımız sıradan sonra üzerine 3 diş daha örmüş olacağız. Bu şekilde tamamlayıp geliyoruz. Kesimini yapıp parçamızı bitireceğiz. İliklerimi açtıktan sonra üzerine 3 diş daha örüp geldim. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Bu sırada ilmeklerimi kapatacağım. Parçamı tamamlamış olacağım. Örerek kesme tekniğini kullanarak ilmeklerimizi birlikte kapatalım. İlk ilmeğimi aldım. Yanındaki ilmeği örüyorum. İlk ilmeği diğerinin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek örüyorum. Önceki ilmeği diğerinin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek örüyorum. Önceki ilmeği diğerinin üzerinden bu şekilde geçirerek ilmeklerimi kesiyorum. Bu şekilde
bütün ilmeklerimizin kesimini yapıp parçamızı tamamlayacağız. Böylece devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi kesip geliyoruz. Kesimimizi yaparak ön parçamızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi sıra geldi arka parçamızı örmeye. Arka parçamızı da ön parçayla aynı şekilde başlayarak öreceğiz. Aynı şekilde kol hizasında kol kesimlerimizi yapacağız. Tek fark arka parçada askılarımız olacak. Ön parçada iliklerimiz yer alıyor. Arka parçada da askılarımızı öreceğiz. Arka parçamıza başlayıp örelim. Askı hizasına kadar tamamlayıp parçamızı gelelim. Tulumumun arka parçasını da tamamlayıp geldim. Ön parçadan farklı olarak askılarımı ördüm. Bu kısma kadar, şu kısma kadar aynı şekilde tamamladım arkadaşlar. Askı hizasına geldiğim zaman şişim üzerindeki 40 ilmeğin ilk 8 tanesini ördüm. Sonrasında arada 24 ilmek kesim yaptım ve kalan 8 ilmeği ördüm. Bu kısımdan bu taraftaki askımı örmeye devam ettim. Bu kısmı bekleterek şuradaki 8 ilmeğimi toplam 42 diş olana kadar örüp ilk askımı tamamladım. İlk askımı bu şekilde tamamladıktan sonra ikinci askımı devam etmek için yine şu kısma ipimi bağladım. Buradan örmeye başlayarak ikinci askımı da yine 42 haroşa diş oluncaya kadar örüp tamamladım. Arka parçamızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sonrasında sırada iki parçamızın kenarlarda birleştirip dikişlerini yapmak kaldı. Parçalarımızı bu şekilde kenarlarda dikişlerimizi yaparak birleştireceğiz. En son parçalarımızın dikişlerini yaptıktan sonra şu kısımlardan ilmeklerimizi çıkararak paçalarımızı da örüp tulumumuzu tamamlamış olacağız. Şimdi birlikte yan dikişlerimizi yapıyoruz. Şimdi yan dikişlerimizi yapacağız. Ben bir taraftaki dikişimi tamamladım bu şekilde. Diğerini de sizinle birlikte yapalım. İpimi bu kısma sabitledim. Video başında söylemiştim. Kenarlarımızı böyle tırtık tırtık olacak şekilde bırakmıştık. Şimdi bu tırtıklardan karşılıklı olarak alarak dikişimizi tamamlayacağız. Öncelikle karşı taraftaki şu ilk haroşemin kenarından, şu tırtık kısmından batış yapıyorum. Burada buradakinin batış yapıyorum. Bu şekilde karşılıklı ikisini alarak dikişimi yapıyorum. Bir taraftan şöyle bu şekilde buradaki tırtığa batış yapıyorum. Aynı taraf, karşı taraftan da aynı yere batış yaparak ikisini bu şekilde dikişini yapıyorum. Bir bu taraftan alıyoruz. Bir bu taraftan alıyoruz ve dikişimizi tamamlıyoruz. Şöyle daha net göstermeye çalışayım. Bir bu taraftan alıyoruz. Şuradaki tırtık, uçtaki tırtığı alıyoruz. Bir de bu taraftan alıp bu şekilde dikişimizi yapıyoruz. Böylece dikişimizi yapmaya devam ediyoruz. Üst kısımda kol oyuntusunu yapmaya başladığım noktaya ayracımı taktım. Bu kısma kadar dikişimizi tamamlıyoruz. Her iki tarafta dikişlerimizi yapıyoruz. Sonrasında düğmelerimizi de dikip gelelim. Düğmelerimizi askılarımızı dikiyoruz. Bu şekilde iliklerimizden şu şekilde kullanacağız. Şimdi düğmemizi 2, 4, 6, 8 uçtan saydığımızda 8 haroşadan sonra ben de düğmemi yerleştirdim. Tabi bebeğimiz büyüdükçe bu düğmemizi biraz daha ileriye alıp daha uzun süre kullanabiliriz. Bu kısmı biraz daha uzun bırakmaya çalıştık o yüzden. Şimdi dikişlerimizi tamamlayalım. Düğmelerimizi de yapıp gelelim. En son
paça kısmından lastiğimizi de örerek tulumumuzu tamamlayacağız. Tulumumuzun dikişlerini ve düğmelerini tamamladıktan sonra şimdi son olarak paçalarını öreceğiz. Alt kısımdan ilmek çıkararak paçalarımızı öreceğiz. Şimdi şu orta kısımdan şöyle karşılıklı olacak şekilde bu şekilde tutuyoruz, çeviriyoruz. Şuradaki bu bacak arasına denk gelecek olan kısmın başına şu kısma ipimizi bağlıyoruz. Buradan başlayarak ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Buradan diğer bacak arasına kadar, yani şu kısma kadar, şurada bakın artırmalardan dolayı burası belli, şu kısma kadar. Buradan buraya birer işaretleyici takıyoruz ve arasından şu kısımdan başlayarak toplam 62 ilmek çıkartıyoruz. Şimdi ben öncelikle kısımlara bir işaretleyici takacağım. Bir tane de bu tarafa. Şu kesim yaptığım ilk ilmeğin başlangıç noktasına şuraya işaretleyicimi takıyorum. Bu kısımdan 62 ilmek çıkartıyorum. Aynı işlemi diğer tarafta da yapıyorum. Bu bacak arasına denk gelecek kısmın diğer ucuna, şu kısma işaretleyicimi takıyorum. Buradan da yine ilmeklerimi çıkartıp diğer tarafa doğru ilerleyeceğim. Diğer bacak arasında yine aynı şekilde onun başlangıç noktası, kesim yaptığım şu ilmeklerin şurada belli. Bunların hemen ucuna işaretleyicimi takıyorum. Şimdi ipimi şu kısma bağlayıp geliyorum. Sonrasında bu kısımdan 62 ilmek çıkararak ilerleyeceğim. Şimdi bu ayracımızın olduğu ilmeğin hemen yanındaki ilk ilmekten itibaren ilmeklerimizi çıkarmaya başlayacağız. Başlangıçtaki kullandığımız şu iplerimizin tığımızın üstüne alarak ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Bu şekilde buradan ilk ilmeğimi çıkarıyorum. Şişimin üzerine alıyorum. Sırasıyla her birinden birer ilmek çıkararak ilerleyeceğim. Bir süre sonra şöyle şişinizle de devam edebilirsiniz. Zorlanırsanız tığınızla devam edebilirsiniz. Böylece devam ediyorum. Diğer ayracımın bulunduğu noktaya kadar, şu kısma kadar, yani diğer bacak arası olacak olan kısma kadar ilerleyip buradan 62 ilmek çıkarıp geliyorum. 62 ilmeğimi çıkardım. Şimdi örgümün arka yüzünden örmeye başlıyorum. Paçalarımız sadece bir ters bir düz lastikten oluşacak. Bu sıradan itibaren bir ters bir düz lastik örerek paçamı tamamlayacağım. İstediğim uzunluğa gelene kadar örüp geliyorum. Tulumumun paçası için lastiğimi tamamlayıp geldim. Toplam 18 sıra lastik ördüm. 18 sıra derken hem ön hem arka yüzleri sayarak söylüyorum. 18 sıra bir ters bir düz lastiğimi tamamlayıp geldim. Şimdi yine aynı şekilde örerek kesme tekniğini kullanarak ilmeklerimizi kapatacağız. Hemen başlıyoruz. Lastik olduğu için düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak örerek kesimini yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilk ilmeğim düz. Onu düz olarak örüyorum. İlk ilmeği onun üzerinden geçiriyorum. İpimi öne alıyorum. Yanındaki ilmeğim ters. Onu ters olarak örüyorum. İpimi arkaya alıyorum ve önceki ilmeği diğerinin üzerinden geçiriyorum. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum ve kesimini yapıyorum. İpimi öne alıp ters ilmeğimi ters olarak örüyorum ve kesimini yapıyorum. Bir kez daha beraber yapalım. Düz ilmeklerimizi düz örüyoruz ve kesiyoruz. Ters ilmeklerimizi ters örüyoruz ve kesiyoruz. Böyle bir ters bir düz lastiklerde bu kesme tekniğini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Görüntü olarak ben bu tekniği çok seviyorum. Çok kullanışlı, yapılışı da oldukça kolay. Şimdi bu şekilde
ilerliyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi kesip geliyorum. Şöyle gösterebilirim sizlere. Bu şekilde kesimimizi tamamlıyoruz. Bu paçamızı tamamladıktan sonra diğer paçamıza devam edeceğiz. Yine aynı şekilde işaretlediğimiz noktaya, şu kısma ipimizi bağlayacağız. Buradan başlayarak diğerine doğru ilerleyeceğiz. Toplam 62 ilmek çıkaracağız. Diğerinde olduğu gibi 62 ilmeğimizi 18 sıra bir ters bir düz lastik ördükten sonra tarif ettiğim şekilde ilmeklerimizi kapatarak diğer paçamızı da tamamlıyoruz. Bu şekilde bitirip geliyoruz. Tulumumun diğer paçasını da tamamlayıp geldim. İpimi dikiş yapmak için biraz uzun bıraktım. İğnemi taktım. Şimdi bu bacak arası kısmında dikişimizi tamamlayarak tulumumuzu bitirmiş olacağız. Dikişimizi ön yüzde şu kenar iplerimizi karşılıklı alarak yapıyoruz. Şöyle paçamızı karşılıklı olarak bu şekilde tutuyoruz. Şuralardan, şu kısımlardan iğnemizi batırarak dikişimizi tamamlıyoruz. Bu tarafta buradan batış yapacağım. Bu tarafta da şu kısmın içeride kalmasını istediğim için şöyle şuralardan, hemen şu düz ilmeğin yanından şuralardan batış yaparak dikişimi tamamlayacağım. Öncelikle paçamızı şöyle birleştirelim. Şimdi söylediğim kısımdan batış yapıyorum. Şuradan. Ve bu tarafta da onun tam karşısından şu aradan batış yapıyorum. Böylece paça kısmını bitirip orta kısma geçiyoruz. Burada da yine aynı şekilde şu kenardaki iplerimizi kullanarak hemen onların önünden şu kısımlardan batış yaparak ilerleyeceğiz. Şu kısımdan arkadaşlar hemen şu iplerimizin, kenar iplerimizin olduğu noktadan şu aradan batış yapıyorum ve aynı noktadan karşı taraftan batış yapıyorum. Şöyle.
Böylece bu kısımda düzgünce dikişimizi tamamlamış oluyoruz. Diğer paçamıza geçiş yapıyoruz. Onu da aynı şekilde tamamladıktan sonra tulumumuzu bitirmiş oluyoruz. Son olarak bacak arası kısmında dikişimizi tamamlayarak tulumumuzu örüp bitirdik arkadaşlar. Düğmelerimizi de tarif ettiğim şekilde dikelim. Ördüğümüz cinsiyete göre tulumumuzu istediğimiz şekilde süsleme yapabiliriz. Dilerseniz böyle sade bir şekilde de kullanabilirsiniz. Dilerseniz şu yaka kısmında istediğiniz şekilde süslemeler yapabilirsiniz. Ben kız bebek için ördüğüm için nakış teknikleriyle süslemeler yapacağım. Bu tekniklere şu an bu videoda yer veremeyeceğim. Çünkü videomuz çok fazla uzayacaktır. Sizler dilerseniz nakış teknikleriyle, dilerseniz tığ işi figürler yaparak ya da hazır aplikeler var. Onları da kullanarak dilediğiniz şekilde tulumunuzu süsleyebilirsiniz. Her iki cinsiyet içinde örebileceğiniz bir model. Cinsiyete göre istediğiniz figürlere süslemede yer verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben tulumun süslemesini yapıp geliyorum. Tulumumu nakış detaylarıyla süsleyerek tamamlayıp geldim arkadaşlar. Ben bu şekilde nakışlar tercih ettim. Söylediğim gibi istediğiniz şekilde, isterseniz tığ işi figürlerle, isterseniz hazır aplikeler alıp onlarla dilediğiniz şekilde süslemenizi yapabilirsiniz. Hem kız hem bebekleriniz için istediğiniz şekilde örebilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Zil simgesine dokunup bildirimleri açarsanız yeni modellerimi, yeni videolarımı yükledikçe size bildirim ulaşacaktır. Yeni videolarda, yeni modellerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.